Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman ve Seher'in çocuk sahibi olmasını istiyorsanız, Yusuf'un hastalığı son bulsun diyorsanız beğeni tuşuna basalım ve senarist Nezmiye Hanım'a gücümüzü gösterelim. Yaman ve Seher'in aşkı yeniden alevlenecek mi? Yusuf'un hastalığı geçici mi? Ali ve Yaman'ın kardeş oldukları nasıl ortaya çıkacak? Yusuf kanserden kimin sayesinde kurtulacak? Sezon finali yaklaştıkça dizimizden hangi karakter ayrılacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman ve Seher yeniden kavuşacak. Önümüzdeki bölümde Seher ve Yaman karara varacaklar ve sonunda Yaman ve Seher eski hayatlarına geri dönecekler. Tabi onlar birlikte olduğu için Yusuf mutlu zamanlar yaşayacak. Yusuf mutlu olduğu süre boyunca hastalığını atlatması daha kolay olacak. Yani Yusuf'un morali yerine geldikçe daha çabuk iyileşmeye başlayacak. Önümüzdeki bölümlerde Yaman Yusuf'u tedavi ettirmeyi çok isteyecek ama bir sonuca varamayacak. Seher ise Yusuf'u hemen iyileştirmek için hemen onu tedavi ettirmek isteyecek. Eğer Yaman Yusuf'u tedavi ettirmekte ısrar ederse bunun pişmanlığını kaldıramayacak. Çünkü Yusuf'un hastalığı gittikçe kötüleşecek. Bunun sonucunda da Yusuf'un hastalığı yeni ve sonuncu kanser evresine geçecek. Yani Yusuf bir an önce tedavi olup iyileşmezse dizimizden ayrılacak. Büyük ihtimal ile Seher Yaman'ın kararında değişikliğe sebep olacak. Seher Yaman'a bu konuda sonsuz kez destekte bulunacak ve Yusuf bir an önce tedavi ettirmeleri gerektiğini belirtecek. Yaman da Yusuf'un ölmemesi için hemen tedavi işlemlerine başlayacak. Önümüzdeki bölümlerde tüm aile için çok kritik bir dönem başlayacak. Çünkü Yusuf tedavi olmaya başladıkça onda bazı değişimler olacak. Yusuf'un saçları dökülmeye başlayacak. Yusuf her zaman olduğu gibi koşup oyunlar oynayamayacak. Kemoterapi tedavileri göreceği için küçük bedeni bunu kaldıramayacak. Bunun üzerine Yusuf her zamankinden daha yorgun ve bitkin olacak. Seher ise Yusuf'un bu durumunu görünce çok üzülecek. Seher, Yusuf'un hastalığından dolayı kendisini suçlayacak. Yaman ise Seher'in üzüldüğünü görünce Seher'e destek olmaya çalışacak. Seher ise Yaman'ın kendisine destek olduğunu görünce sevinecek. Ama Seher Yaman'a az da olsa güvenmeyecek. Çünkü Seher Yaman'ın kendisine yaptıklarını unutmadı. Sonradan Seher Yaman'ı affedecek. Seher Yaman'ın Yusuf'a olan bağlılığını görecek. Bu yüzden Seher Yaman'ı affedip ona bir şans tanıyacak. Ayrıca Yaman, Seher, Cenger ve Ziya saçlarını kesecek. Çünkü Yusuf'un saçları dökülecek. Onlar da Yusuf'a destek olmak için saçlarını kesecek. Bundan sonra Yusuf'un durumu gittikçe kötüleşmeye başlayacak. Yaman ve Seher bu durumu görünce yıkılacak. Çünkü en sevdiği Yusuf'larını kaybetmek istemeyecekler. Yaman ve Seher hemen çare bulmaya çalışacak. İlk zamanlar hiçbir çare bulamayacaklar ama sonradan bir mucize olacak. Ali, Yusuf'un ölmemesi için iyilik bağışında bulunacak. Doktorlar ise Yusuf'u ameliyat edecek. Yusuf'un ameliyat olmasıyla herkes çok mutlu olacak. Yusuf da sonunda ölmeyecek. Yaman ise bu duruma çok şaşıracak. Çünkü Yaman Yusuf'un iyiliğinin Ali'nin iyiliğiyle uyumlu olduğunu anlamayacak. Yaman ardından bunun bir tesadüf olmayacağını görecek. Bunun üzerine Yaman Ali hakkında detaylı bir araştırma yapacak. Yaman Ali hakkında araştırma yaptıkça geçmişiyle yeniden yüzleşecek. Sonunda Yaman Ali'nin kardeşi olduğunu anlayacak. Yaman ilk başlarda Ali'nin kendi kardeşi olmadığını inkar edecek. Hatta Yaman Ali yüzünden annesinin evden kaçtığını düşünecek. Çünkü Yaman Ali'nin babası yüzünden kabus dolu günler yaşadıklarını hatırlayacak. Ama Yaman bu olanları düşündükçe Ali'ye olan kini bir kat daha artacak. Hatta Yaman Ali'ye zarar vermek isteyecek. Sonradan Yaman tam Ali'ye zarar verecekken bundan vazgeçecek. Çünkü Yaman Ali'nin Yusuf hayata döndürdüğünü hatırlayacak ve Yaman Ali'ye zarar vermekten son anda vazgeçecek. Yaman Ali'yi öldürmek yerine kardeşi olarak benimseyemeyecek. Ama sonradan Kiraz ve Seher'in desteğiyle Yaman Ali'yi kabullenecek. Böylece iki kardeş kavuşmuş olacak. Bu sayede Yaman geçmişinin getirdiği tüm yükü atlatmış olacak. Yani Yaman tüm geçmişiyle barışır hale gelecek. Ayrıca gerçekler de yakında ortaya çıkacak. Çünkü konağın yeni bahçıvanı İkbal ve Zuhal'in kötülüklerini duyacak. Ama bahçıvan gerçekleri şimdilik kimseye söyleyemeyecek. Bahçıvan gerçekleri herkese anlatmaya çalışsa da kimse onu dinlemeyecek. Çünkü herkes Yusuf'la ilgilenmekten bahçıvanı dinleyemeyecek. Ama sonradan bir mucize olacak ve bahçıvan tüm gerçekleri Yaman'a anlatacak. Bunun sonucunda da Yaman Zuhal'in gerçek yüzünü görecek. Yaman gerçekleri öğrendiği gibi sahte dosyaların gerçek olmadığını da anlayacak. Bunun üzerine Yaman Zuhal'i kendi elleriyle cezalandıracak. Yaman Zuhal'in bir sahtekar olduğu için onu cezalandırmak isteyecek.
Zuhal ise Yaman'a yine bir yalan söyleyecek ve Zuhal kendisinin masum olduğunu belirtecek. Yaman da Zuhal'i yaptıklarından dolayı öldürmeye çalışacak. Ama İkbal hemen Seher'in yanına gidip Zuhal'i affetmesini isteyecek. Seher ise Yaman'ın katil olmaması için Zuhal'i affedecek. Tabi Yaman Zuhal'i öldürmediği için onu konaktan kovacak. Zuhal'in konaktan gitmesiyle tüm aile rahat bir nefes alacak. Ziya ise İkbal'in kötülüklerine şahit olacak. Ama Ziya huzurlarının bozulmaması için gerçekleri ortaya çıkarmayacak. Büyük ihtimalle Ziya sonunda tüm gerçeği Yaman'a anlatacak. Yaman ise gerçekleri öğrenecek. Yaman gerçekleri öğrendiği gibi konaktaki kamera kayıtlarına bakacak. Yaman kamera kayıtlarına baktığında gözlerine inanamayacak. Çünkü Yaman İkbal'in tüm kötülüklerine şahit olacak. Bunun üzerine Yaman İkbal'e hak ettiği dersi verip onu hapse gönderecek. İkbal de sonunda tutuklanıp hapse girecek. Böylece Seher ve Yaman sonunda rahat bir nefes alacak. Bunun üzerine Yaman ve Seher'in evliliği gerçeğe dönüşecek. Artık Yaman ve Seher kavuşacak. Hatta Yaman Seher'den bir bebeğinin olmasını isteyecek. Seher ardından Yaman'ın bu isteğini kabul ettiğini söyleyecek. Yaman bu sevindirici haberi alır almaz çok mutlu olacak. Yusuf da kendisine kardeş geleceği için dünyalar onun olacak. Ama Seher ve Yaman'ın bu konuda dikkatli olması gerekecek. Çünkü Yusuf Seher'in bebeğini kıskanabilir. Bu yüzden Yusuf'un psikolojisi bozulabilir. Ama Seher bu sorunun da üstesinden gelecek. Yusuf, Seher'in bebeğinin doğup kendisiyle oyun oynamasını bekleyecek. Büyük ihtimalle Seher ve Yaman yeniden yakınlaşacak. Bunun sonucunda da Seher'de baş dönmeleri ve mide bulantıları olacak. Seher hastalığına bir anlam veremeyecek. Ardından Seher hastaneye gitmeye karar verecek. Yaman da Seher'i hastaneye götürecek. Doktorlar Seher'i muayene edecek. Bunun üzerine Seher hamile olduğunu öğrenecek. Yaman ise Seher'in hamile olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçacak. Bebeğin gelmesiyle Kırımlar'da bayram sevinci yaşanacak. Selim ise Seher'i hala sevdiği için onun peşini bırakmayacak. Selim, Yaman ve Seher'in aşkını gördükçe çıldıracak. Hatta Selim Seher'i kaçırmaya planlayacak. Ama Yaman Selim'e hak ettiği dersi verecek. Bu yüzden Selim büyük bir yıkım geçirecek. Artık Selim'in dizideki rolü kalmadığı için Selim dizimizden ayrılacak. Selim iki ihtimale göre dizimizden ayrılacak. Birinci ihtimal Selim intihar edecek. İkinci ihtimal Selim memleket olan Antep'e kalıcı olarak gidecek. Her iki ihtimalde de Selim, Yaman ve Seher arasından çekilmiş olacak. Yaman ve Seher de sonunda çok mutlu olacak. Ali ise Kiraz'a olan aşkını bir süreliğine daha gizleyecek. Çünkü Ali Kiraz'ın kendisine karşılık vermeyeceğini düşünecek. Ama sonradan Ali bir karar verecek. Ali Kiraz'ın aşk acısına dayanamaz hale gelecek. Ardından Ali Kiraz'la evlenme teklifinde bulunacak. Kiraz ise ilk başlarda bu teklifi kabul etmeyecek. Tabi sonradan Kiraz da bu aşk acısına dayanamaz hale gelecek. Böylece sonunda Kiraz Ali'nin evlenme teklifini kabul edecek. Sultanalı onların evlenmesine karşı çıkacak. Ama sonradan Sultanalı onların evlenmesine izin verecek. Kiraz da bu evliliği onaylayıp onunla evlenecek. Ama Kiraz düğünden önce ölecek. Çünkü Kiraz yine başına büyük bir bela açacak. Kiraz başkasını kurtarayım derken kendi canından olacak. Ali de bu ölüme dayanamayacak. Tabi Ali de Kiraz'ın vedasıyla büyük bir yıkım geçirecek. Ali'nin hayatına sonradan yeni kişiler gelse de Ali uzun bir süre kendisine gelemeyecek. Yani Ali'yi de zor günler bekliyor. Neslihan ise kendisini başkalarına özendirmeye başlayacak. Neslihan Bora'ya kendisini beğendirmek için çok çabalamıştı. Hatta Neslihan Adalet Hanı'ndan gizli ortak para hesabından para çekmişti. Eğer Fırat Bora'nın gerçek yüzünü bir an önce Neslihan'a göstermezse Neslihan'ın sonu gelecek. Bora, Neslihan ile birlikte olup ona istemediği şeyler yapmaya zorlayacak. Fırat da bu olanları öğrenince Neslihan'a çok kızacak. Neslihan ise ömrünün sonuna kadar Fırat'tan ayrılmak zorunda kalacak. Ama büyük ihtimalle Fırat Neslihan'ı Bora'dan kurtaracak. Peki sizce Yusuf'un hastalığı Yaman ve Seher aşkını yeniden canlandırabilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.